İslam toplumu, İslam'ın egemen olduğu, toplumun yönetim tabakasının ve tebaasının çoğunluğunun sadece Allah'a kulluk edip hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadığı ve bununla beraber İslam'ın zahir şiarlarını ikame eden toplumdur. Şirk toplumu ise yöneticilerinin ve kahir ekseriyetinin Allah'tan başka mercilere ibadet ettikleri, Allah'a şirk koştukları, hakimiyeti Allah'a değil de Allah'ın dışındaki varlıklara verdikleri ve umumen İslam'ın zahir şeriatlarının da olmadığı toplumların ismi de küfür toplumlarıdır. Tabii ben şunu yapmayacağım. Yani fıkıh ulemasının işte Darül Küfür nedir, Darül İslam nedir, Darül İslam'da yaşayanların hepsi Müslüman mıdır, Darül Küfür'de yaşayanların hepsi kafir midir? Çünkü bu fıkhi bir tartışma olunca meselenin aslı kayboluyor, meselenin özü yitiriliyor. Çok gereksiz teferruat tartışmalara giriliyor. Bir yerde en öncelikli mesele İslam toplumu ve küfür toplumu denebilmesi için hakimiyetin ve otoritenin nereye ait olduğuna bakmak lazım. Eğer bir ülkede kanun koyucu Allah'sa, Allah'ın kitabına göre orada hükmediliyorsa orası bir İslam toplumudur, orası bir İslam devletidir. Ama bir ülkede yasama hakkı Allah'a verilmiyorsa, Allah'ın anayasasıyla insanların arasında hükmedilmiyorsa orası bir İslam toplumu değildir. Ve oraya bir İslam devleti denmesi de mümkün değildir. Mesela Mekke bir küfür toplumuydu. Bu hepimizin ortak kabulüdür. Kendini İslam'a nispet edenlerin ortak kabulüdür. Mekkeliler hac yaparlardı. Mekkeliler namaz kılarlardı. Mekkeliler fakirleri doyururlardı. Mekkeliler haca gelen insanlara ikram ederlerdi. Mekkeliler Allah'a kurban keserlerdi. Mekkeliler içki içerlerdi. İçki içmekteki hikmetlerden veya illetlerden bir tanesi, daha doğrusu İnsan sarhoş olduğunda çok iyi düşünmediğinden dolayı malını daha cömertçe harcayabiliyor diye Mekkeliler alkol tüketirlerdi. Mekkeliler kumar oynarlardı. Kumar oynadıklarında kazananlar deve üzerine kumar oynarlardı. Fakirler onların etrafına toplanırdı. Kaybettikçe kaybeden kazanan aldığını fakirlere verirdi. Kumarı bu şekilde oynarlardı. Ve birinin kumarda kazandığı maldan yemesini de ayıp kabul ederlerdi Mekkeliler. Ama buna rağmen, bütün bunlara rağmen burası bir küfür toplumuydu. Niçin? Çünkü bir, hakimiyet Allah'a ait değil, kabile reislerine aitti. İki, onlar sadece Allah'a kulluk etmiyor, Allah'ın dışında başka varlıklara kulluk ediyorlardı. Haliyle hangi toplum bu durumdaysa o toplum bir küfür toplumudur. Ve zannımca bu konu tartışılırken en büyük kayıplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e bakmamaktır. Kur'an'ın temel vazifelerinden bir tanesi insanlara toplumları tanıtmaktır. Hangi toplum salih bir toplumdur, hangi toplum mücrim bir toplumdur, hangi toplum muvahhid bir toplumdur, hangi toplum müşrik bir toplumdur. Kur'an başından sonuna kadar toplumların özellikleri üzerinden Müslümanlara toplumları tanıtmaktadır. Bir kişi Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman, benim şöyle kısaca aklıma gelenleri söyleyeyim hemen. Yani innehum kanu kavmen tarzında ayet-i kerimeler var. Onlar şöyle kavimlerdi diyor. Onlar mücrim bir kavimdi. Onlar fasık bir kavimdi. Onlar cahil bir kavimdi. Onlar haddi aşan bir kavimdi. Onlar bilmeyen bir kavimdi. Onlar kör olan bir kavimdi. Onlar sınırları çiğneyen bir kavimdi. Bu özellikler Allah'a isyan eden, Allah'a kafa kaldıran şirk toplumlarının özellikleridir. Eğer bu özellikler bir vakaya, bir toplumun üzerine tatbik edilebiliyorsa, o toplumda Mekkeli müşriklerde olduğu gibi hac da olsa, namaz da olsa, kurban da olsa, o toplum dinin özünü kaybettiğinden ötürü, yani tevhidi kaybettiğinden ötürü o toplum bir şirk toplumudur denebilir. Zıddı ise o toplumun bir İslam toplumu olduğu söylenebilir.